hamburger yapacağız. What the fuck? Yıkılma. Hayır. Hamburger, kokoreç, hamburger. Ay! Alttan mı ısıralım? Alttan ısırırsak... Oha! Vay babayın! Selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Mutfaktayım gördüğünüz gibi. Acaba bugün ne yapacağım? Bayağıdır beklediğiniz bir şeydi. Ve sonunda gerçekleşiyor arkadaşlar. Bugün hamburger yapacağız. You can do it! Peki nasıl bir hamburger yapacağız biliyor musunuz? Biliyorsunuz ki benim doğru düzgün bir hamburger yemem mümkün değil. Doğru düzgün bir video yapmam da mümkün değil. O yüzden bugün tam olarak 10 katlı hamburger yapacağız. What the fuck? Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bugün tam olarak 10 katlı hamburger yapacağız. Tek bir hamburger ekmeğine 10 katlı köfte ekleyeceğiz. İnanın duracak mı bilmiyorum. Durması için elimden geleni yapacağım. Ha, yıkılıyor. Umarım olur, olmazsa çünkü. O zaman benim en sevdiğim yemek ve sizin de görmeyi en çok sevdiğiniz yemeği yapmaya geçiyorum. 10 katlı hamburgeri yapmaya başlayalım. O zaman videoya geçelim. Şimdi öncelikle malzemelerimiz neler? Onlarla başlıyoruz. Hamburger ekmeği ama bir tane. Gördüğünüz gibi bir tane şöyle büyük bir hamburger ekmeği. Şöyle. Ondan sonra bolca bir cheddar. Yani gerçekten bolca. Çünkü anca yetecek. Ondan sonra şöyle 400 gram bir kıyma. Umarım bunlar 10 tane çıkar. Küçük küçük yapacağız. O yüzden 10 tane çıkaracağım buradan. İnanıyorum, yapabilirim. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Sonra köftenin üzerine eklemek için tuz ve karabiber. Hamburgeri eklemek için diğer videodan hatırladığınız soslar. Sriracha soslar. Benim favorilerim, en sevdiklerim. Normalde sosu kendim yapacaktım ama sosu gerçekten çok az olacak. Eti ve cheddar'ı bolca olacak. O yüzden sos neredeyse anlaşılmayacak. O yüzden sos böyle en sevdiklerimi kullanmak istedim. Ve tabii ki hamburgerleri tutacak olan çubuklar. Bunlarla tutturacağız. O zaman belamızı çekmeye, hamburgeri yapmaya geçiyoruz. Öncelikle köfteyi kızartacağız. Köfteyi yaptıktan sonra zaten çok pek fazla da yapacak bir şey yok. O zaman hemen köfteyle başlayalım. Şimdi öncelikle hemen köfteyi yaparak başlıyoruz. Sırf köfte, üzerine tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Biliyorsunuz ki ben McDonald's'ta çalıştım ve içeriğine neler konduğunu biliyorum. Dümdüz etin üzerine tuz ve karabiber eklemeniz yeterli olacak. Şimdi ben şöyle bir tabağın içine bunların hepsini yuvarlayıp koyacağım. Sonra kızartacağız ve ellerimi yıkayayım öncelikle. Ellerim temiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Hiç eldiven falan demeyin. Evde kendime yapıyorum. Eldiven falan kullanamam. Bunu bir parçaya ayıralım ki bundan 10 tane çıkabilsin. Şöyle önce ikiye bölelim. 4 parçaya bölmemiz lazım buradan da. 1 desek, 2 desek, 3 desek, 4 desek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Şöyle eşit parçalara böldüm. Şimdi yuvarlama kısmına geçeceğiz. Şöyle parçalar, böyle ufak minik. Şimdi bunları böyle ilk önce hoppidi yapıyoruz. Bunlar yeter bu arada ya. 10 katlı yapıyorum ama acaba 10 kat yapabilecek miyim? Dağılacak mı? Aşırı korkuyorum. Şimdi bunları böyle yaptık mı? Bunları da böyle hop. Onu neyle düzleştirebiliriz bu arada? Pıts diye. Aha da buldum. Şu bardağın arkasıyla dümdüz yapacağım bunları. Daha düzgün olsun diye bununla yapıyorum. Yoksa bununla yapmak zorunda değilsiniz. Baban da mı hamburgerciydi be kızım, bak. Bak. Abla olay biliyorsun. Slay yani. Çok iyi oldu. Şu şekil hamburgerler olacak. Devam edelim. Şimdi yaptığımızı şöylecene koyalım. Sizce başarabilecek miyim arkadaşlar? Size ilk kez hamburger videosu çekiyorum ve gerçekten çektiğim hamburgerin yine normal bir yanı yok. Yani bu kız tahmini ne zaman normal bir şey yapar? Bence hiçbir zaman. Zaten bu arada gurme hamburgercilerde de bunun gibi böyle bir şeyle maşayla pıt diye bastırıyorlar. Başka da bir olayı yok. Arada şöyle kötü olursa arada şöyle düzeltin. Bir de bunlar zaten aşırı derecede çekiyor. O yüzden incecik yapabilirsiniz. Evde yaptığım hamburgerin köftesi dışarıdakilerden daha kalın. Dışarıda 200 lira hamburgere veriyoruz. Burada ben kıymaya 200 lira verdim ve 10 katlı yapacağım. Daha ne olsun. Şimdi ben bunları bir hızlı yapayım. Ondan sonra pişirmeye geçelim. 10 adet köftemiz hazır. Şöyle göstereyim. Bunları şimdi kızartacağız. Bu arada çok hafif bir yağ katıyoruz. Çok fazla yağ katmanıza gerek yok. Şu kadarcık bir yağ kattım.
Azıcık. Bunu koyarken de yine biraz daha ezeceğim arkadaşlar. Ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi. Şu an ne kadar ince yaparsam köfteleri dizmesi o kadar kolay olacak. Ama kalın olursa dizmesi zorlaşacak. Bunların hepsini atıyoruz şimdi. Toplanmadan bunları çatara çutara şöyle bastıracağım biraz daha ki iyice şey olsun. Ben yaparken şununla yine bastırmaya devam edeceğim. Kız bu bardak çatlar mı? Ben bununla bastırıyorum da deli gibi. Deli dana gibi. Hiç çatlamaz ha. Bu bizim basınç aletimiz. Bunlar toplandı. Hemen çevir usta. Kız çevrilsene. Kız bu minicik kaldı ya. Bunlar oktur. İlk parti alıyorum. Bunlar böyle piştikçe hemen önce tuz, sonra da karabiber ekliyorsunuz. Fast food zincirlerinde direkt karışım olarak oluyor. Bu kadar. Köfte yapacağınız şey bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi ben diğerlerini de hızlıca pişireyim. Ondan sonra artık hamburgeri dizmeye başlayalım. Çünkü sadece bu kaldı. Şimdi arkadaşlar köfteler hazır. Son bir şey kaldı. Bu hamburger ekmeğini şöyle bir karamelize edeceğiz. Biliyorsunuz bunlar bu şekilde olmaz. Bu tavada bunu bir karamelize edeceğim. Bu da hamburger yapmanın önemli kurallarından biridir. Sebebini hemen açıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu ekmekler şu an çok ham ve içine bir şey koyduğunuz anda çekecek. Ama bunları tost yaptığınız zaman o sos veya işte turşunun suyu vesaire hepsi yukarısında kalacak. İçine çekmeyecek. Yumuş yumuş bir şey olmayacak. Burası kızarıp bir tabaka oluşturacak. Üzerine sos vesaire her şey ekleyebilirsiniz. Alın bu da benden size bilgi. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bir kızartıyoruz. Şimdi sos falan da katacağız ya üzerine. İçine çekmesin. Onu istemiyoruz. Tabi yandan da yağlar pıçık 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 yapıyor. Merak etmeyin bir şey olmaz. Yağ yanıyor sadece. Bakın ekmekler tost oldu. Hamburger yapmaya geçebiliriz. 10 katlı hamburgeri yapmaya başlayalım. Artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Hamburgeri yapmaya geçelim. Evet. Hamburger ekmeğimiz hazır. 10 adet köftemiz hazır. Cheddarlar burada bekliyor. Soslarımız da hazır. 10 katlı hamburgeri yapmaya başlayabiliriz. Ben normalde buna turşu falan da koyacaktım arkadaşlar. Ama eğer ben buna turşu koyarsam aşırı derecede kayacağını düşündüm. O yüzden turşu falan koymuyorum. İlk önce soslarını koyalım. Şu bir tur. Bir tur alta bir tur üstte şöyle. Sonra bir de acı sos en sevdiğim. Sriracha'dan koyduk. Sanki çok tadını alabilecekmişim gibi yalnız koymam. Neyse. Evet artık yeterince hazırsak dizmeye başlıyorum. Öncelikle bir adet cheddar koyduk. Biraz nazik gideceğim tamam mı? Nazik gidiyorum. Şöyle köftemizi koydum. Yalnız köfteler de biraz küçük kalmış ama olsun. Sonra bir cheddar daha. Bu arada başka bir detay söylüyorum size. Cheddarları böyle koyarsanız birbirine yapışır ve çok kötü görüntü olur. Cheddar'ı çapraz şekilde bakın. Birini böyle koyduk. Diğerini de öteki türlü koyduk. Anladınız değil mi arkadaşlarım? İkinciye geçiyorum. İkinci kat. Yalnız bunu elimle alıp da köfteyi maşayla almam çok büyük şov şu an. Birazını da şöyle koysak. Devam ediyoruz. Kaçıncı kattayız şu an arkadaşlar? 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadece daha 3 tane koymuşuz. Ben zannediyorum ki o 5.'yi falan koydum. 5. kata geçiyoruz arkadaşlar. Bu 5. Birazdan boyuma erişecek ama. Çok korkuyorum ne olacak diye. Bunu nasıl yiyeceğiz ya? Of. Neyse devam. Şimdi bunu da böyle. Direniyorum acılarına dünya. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu düşerse biraz ben eğimini şöyle alayım da bunu bu düşecek gibi. Kız cheddar medar bitti. Kaç tane varmış bu cheddar? Ve son kat. Evet gerçekten last yani. Last. Çok korkuyorum şu an. Bunu da üzerine kapatıyoruz. Ay bir dakika biraz ortaya alalım. Ay yıkılıyor bu. Ay yıkılıyor. Yıkılma. Hayır. Tadang! 10 katlı hamburger hazır. Bravo! Wow! Bu kesin düşecek. Bunu salona götürene kadar şöyle bunları bir arada tutacağına inandım. Şöyle şişimizi geçirelim. Galiba tabana ulaştık. Okey. Şimdi kolamızı da koyalım. Hamburgeri de alalım. İçeri gidelim ve bu 10 katlı hamburgeri yemeye çalışalım. Hemen yemeğe geçiyoruz. Cacan. Evet abilerim ablalarım geldi size. 10 katlı düşüyor. 10 katlı hamburger. Literally 10 layers of hamburger. Bazı şeyleri anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır ya öyle yani. Başka dillerde de anlatmak istiyorum. Mesela tebak, hor falan diyesim de var yani. Tebak, hor. Oh my gosh. Oh my god. Ne kadar dil varsa onu kullanasım var.
Şimdi kolam yanımda. Ay düşüyor gibi bu da. Bu da 10 katlı, bildiğiniz 10 kat hamburgerimizi yiyeceğiz. Hamburger başkanınız olarak 10 katlı hamburger gömüyorum. Daha bu ablanız size ne yapsın? Bunu nasıl yiyeceğiz? Şöyle bir yiyelim hemen. Alttan mı ısıralım? Alttan ısırırsak... Eğer alttan ısırırsak bunun tabanı çöker, direkt temeli çöker. Üstten ısırırsak sıkıntı olmaz. Üstten ısıralım. Yavaş yavaş ayı yavaş. Şöyle bir şey yapsak. Bunu böyle daha çok geçirip bak. Hamburger, kokoreç, hamburger. Ay! Elim ayağım şey oldu. Bana abla çok güzel yemek yiyorsun diyenler artık bunu daha fazla diyebilir mi? Hiçbir fikrim yok. Şu an resmen hamburger, kokoreç yaptım, o şekilde yiyorum. Başka çözümü yok yani. Umarım görüntü çok çirkin değildir. Biraz da ortadan ısıralım. Bir şey daha yapacağım son. Şimdi bunu bir eski formuna geri döndürelim, tamam mı? Şöyle. Şimdi de hamburger döner yapıyoruz. Gel ablam gel gel gel. Dönerlerim var. Gel ablam gel. Hamburger döner arkadaşlar. Porsiyon, ekmek arası değil. Evet, çatalımı aldım geldim, bak bak. Bu da hamburger döner arkadaşlar, şöyle. Çok iyi. Hem hamburger, hem kokoreç, hem döner. Bir taşla 3 kuş. Daha ne olsun? Ne güzel kesmişim ama bak hele bak. Ama oha ya. Artık insanlıktan çıktım arkadaşlar. Şimdi ben buna bir yenilik daha getirmek istiyorum. Bekleyin, hemen yeniliği getirip geliyorum. Ne getirdim yeniliği? Şöyle burger sos var arkadaşlar. Onu da şöyle biraz sıkalım. Bu sossuz gitmiyor ama ya. Umarım ağzımda yüzümde bir şey yoktur. Çok korkuyorum. Editte göreceğim muhtemelen, varsa da. Varsa bir söyleyin ya. Ağzımda yüzümde bir şey var mı? Varsa da şu an insan gibi yemiyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi bunu böyle yiyeceğiz. Oha. Vay babayın. Şu an size yüzümü göstermek istemiyorum çünkü yüzüm full sos. Beni ilk kez izleyenler olabilir. Diyebilirsiniz ki bu kız ne biçim yemek yiyor? Bu insanlık mı? Bu ne? Oha yuh falan diyebilirsiniz. Normalde tabii ki böyle yemiyorum ama 10 katlı hamburger yaptığım için bunu yemeye çalışıyorum. Bununla mücadele ediyorum. O yüzden sizin için son bir vuruş yapmak istiyorum. Gözlerinizin önünde. Az önce Tuna Tavus taklidi yaptım bu arada. Bu kadar kaldı. Şaka maka burada 400 gram kıyma var arkadaşlar. 400 gram. Şunu şöyle bir bırakalım şu şekilde. Evet, bugün 10 katlı hamburger yaptık ve hala bitmedi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben yaparken de yerken de inanılmaz zevk aldım. Böyle challenge'ı iliklerime kadar hissettim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız veya bu tarz yapmamı istediğiniz başka bir yemek tarif var mı? Bu kadar büyük ve saçma şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın ve en önemlisi de kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ben bu hamburgerin kalanını yemeye devam edeceğim. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.